Herkese merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle atıştırmalıklar konusunu inceleyeceğiz. Atıştırmalıklar normalde ara öğünler arasında tüketilen, beslenme ile tutku arasında köprü vazifesi gören besinlerdir. Atıştırmalıklar çoğunlukla bir ara ürün olarak kullanılmaktadır. Ancak bazen ana öğün olarak da kullanılabilir. Bazen karın doyurmak için, bazen iş toplantılarında, bazen arkadaş toplantılarında, doğum günlerinde, kutlamalarda ve stresi atmak için kullanılmaktadır. Bazen de hiç farkına varmadan kullandığımız besinlerdir. Atıştırmalıkları kabaca 3'e ayırabiliriz. Doğal atıştırmalıklar, doğal veya endüstriyel olan fast foodlar ya da endüstriyel atıştırmalıklar. İşlem görmüş endüstriyel atıklara şöyle kabaca bir göz atalım. Bu tür atıştırmalıklar işlenmiş gıdalardır. İçinde şeker veya fruktoz şurubu bulunmaktadır. Aşırı tüketildiği için ve uygun ucuzlukta olduğu için çok fazla üretilmektedirler. Aroma verici maddeler, koruyucu maddeler ve renklendiriciler de dahil olmak üzere yapay içerikler ve suni kimyasallar içermektedirler. Kolayca abur cubur bağımlısı yapabilirler. Rafine karbonhidratlar içerirler. Besin değerlerine baktığımızda düşük besin değerlerine sahiptirler. Lif oranları oldukça düşüktür. Doğal olduğu söylenen ürün maddelerinde bile katkı maddeleri bulunmaktadır. İçinde vücudumuza çoğu kez yabancı olan moleküller bulunur. Çocuk beslenmesi ve atıştırmalıklar konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. Çocuklar henüz eğitim aşamasında oldukları için, sağlıklı beslenme ile ilgili çok şey bilmedikleri için ve bu konuda eğitimden yoksun oldukları için yedikleri konusunda vücutlarına aldığı besinlerin neler yapabileceği hususundaki sonuçlar onları çok ilgilendirmemektedir. Onlar neye bakarlar? Görünüşüne, tadına, kokusuna ve kendisine verdiği hoş duygulara bakarlar. Bu nedenlerden dolayı çocuklar eğer bu ürünleri bir kez tatmış bile olsalar artık bununla ilgili sorgulama yapamayacakları için bunları her gördüğünde isteyecek durumda olurlar. Ve bu alışkanlıklarının çoğunu da okul öncesi dönemden başlayarak evde, aile çevresinde, özellikle nine ve dedeler tarafından, yuvada, doğum günlerinde, restoranlarda veya diğer sosyal organizasyonlarda gazlı içecekler, hazır meyve suları, bisküvitler, gofretler, kek, çikolata, şekerleme ve cips gibi atıştırmalıkları çok kolayca elde ederler ve bunların ağzında bıraktığı güzel ve hoş tatları asla unutmazlar ve bunları bir daha gördüklerinde tekrar yerler. İlginçtir ki bu kısa süre içinde onların bu atıştırmalıklara yoğun ilgi duymalarına neden olur. Hatta bazen bu atıştırmalıkların kendisine sunulan en doğru yiyecek olduğuna kanaat getirir. Ve bu nedenden dolayı sağlıklı besinlere tercih ederler. Bir müddet sonra normal yemek yemekten vazgeçerler ve sadece bu atıştırmalıklarla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Ve sonuç olarak normalde asıl tüketmeleri gereken gıdaları alamaz duruma gelirler. Sevgili dostlar, endüstriyel ve fast food yiyecekler, atıştırmalıklar çıktıktan sonra artık toplum hızlıca kilo almaya başladı. Kronik hastalıklarla mücadele etmeye başladı. Gittikçe toplum şişmanlaşıyor ve bu kısır döngü devam edip duruyor. Zaten daha önceki videolarımda defalarca söylediğim gibi gıdalarımızdaki besin değerlerimiz minimuma inmiş durumda. Üstüne üstelik bu durumla karşı karşıya iken bir de atıştırmalıklar hayatımıza girince tümden beslenme problemleri ortaya çıkacak ve gerçekten hücrelerimiz aç kalacak demektir. Ve günün sonunda kronik hastalıklar başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla ve immün sistem zayıflıklarıyla mücadele ediyor olacağız. Toplumların çoğunda maalesef sağlık okuryazarlığı çok bulunmamaktadır. Ve buna bağlı olarak da sağlıklı beslenmenin önemi yeterince bilinememektedir. Tabii bunlar bilinmezken ve kişiler sürekli atıştırmalıklarla hayatını
geçirirken atıştırmalıklar endüstrisi de dört nala gidiyor olacaktır. Çünkü gerçekten tüketim çılgınlığı var. Bir süpermarkete girdiğinizde neredeyse raflar dolusu değişik çeşit çeşit atıştırmalıklar mevcut. Ve ilginç olanı da çok güzel paketlenmişler ve çocuklar için özellikle albenisi bulunmaktadır bu ürünlerin. Ve okul çağında çocuklarımızın çoğu artık gündelik olarak neredeyse bunlarla beslenir hale geldiler. Ve bu sayı her geçen gün gittikçe artmaktadır. Bu nedenden dolayı eğer çok genç yaşta çocuklarımızın çeşitli hastalıklarla boğuşmasını istemiyor isek çocukluk çağında hatta okul öncesi dönemde çocuklarımıza doğru beslenme ve iyi beslenme ve bunlarla ilgili alışkanlıkları anlatmalı ve okullarda çeşitli kompozisyonlarda ve pratiklerde bunlar çocuklara öğretilmelidir. Sevgili dostlar, lütfen hücresel beslenmeye dikkat edelim. Hücrelerimiz için ne gerekiyorsa doğal olanı alalım. Canımız ve midemiz her şeyi istiyor. Midemiz doyduğunda zaten yeter diyor ama hücrelerimiz böyle değil. Hücrelerimiz gerçek besin maddesi istiyor. Bu nedenle canımıza ve midemize çok bakmayalım. Hücrelerimize bakalım. En kötüsü hücrelerimizin aç olmasıdır. Atıştırmalıkların tamamen yasaklanması söz konusu değil ama çocukluktan itibaren biz bilinçlenmemiz gerekiyor. Belki zaman zaman canımız bu atıştırmalıklardan çekecektir ama o dönemleri ne kadar çok uzatabilirsek o kadar sağlığımız için yerinde olur diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar, gelin bu masada gördüğünüz ürünlerden 4'ünü seçelim ve onların içeriğine hep birlikte bakalım. İlk ürünümüz çikolatalı, portakallı ve sütlü bisküvi. 230 gram bisküvi var içinde. Vejeteryanlar için uygun olduğu söyleniyor. Ayrıca alerjen olabilir uyarısı var. Bunlar güzel yazılar hakikaten. Her paketin arkasında içindekiler kısmı var. İçindeki ürünlerin ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ben size İngiltere'den sesleniyorum. Bu nedenle ürünlerim İngiltere'de satılan ürünlerden oluşuyor. Bunların 100 gramının içindeki enerji miktarı, protein, yağların doymuş ya da doymamışları birlikte verilebiliyor. Şeker, total karbonhidrat, tuz, lif ve protein oranları verilmekte. Bunları sizlerle ekranda paylaşacağım. Ürünler içindeki beslenme değerlerini gösteren tablo ekranda göreceksiniz. Bu ürünün içeriklerine baktığımızda ve beslenme değerleri gözden geçirildiğinde bizim vücudumuza yabancı ve zararlı olabilecek molekülleri paylaşmak isterim. Gluten, palm yağı, sade buğday unu, inverted şeker şurubu, soya lesitini ama soyanın GDO'lu olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi yok ve sodyum bikarbonat. Genel olarak baktığımızda ise ürünlerin bir kısmı yapay, kimyasal ve endüstriyel ürünlerden oluşmuş. Sevgili dostlarım, şimdi ikinci ürünümüz ekşi kremalı, renk soğanlı patates cipsi. 150 gram, vejeteryanlar için uygun, yağı azaltılmış, glutensiz ve alerjen uyaranı var. Yine her 100 gramındaki beslenme değerlerini ve içindekileri ekranda göreceksiniz. Şimdi bunların içeriklerine bir göz atacak olursak, vücudumuza yabancı ve zararlı olabilecek moleküller şunlar olabilir. Kolza yağı, maltodekstrin, toz ve kuru haline getirilmiş ürünler, tatlandırıcılar ve çeşitli ekstraktlar. Ürünlerin çoğu endüstriyel ve kimyasal hale getirilip paketlenmiş ürünler. Evet sevgili dostlarım, üçüncü ürünümüz içi dolgulu kek. Üzerinde sadece uyarı olarak vejeteryanlar için uygun olduğu yazıyor. Yine diğer ürünlerde olduğu gibi her 100 gramında günlük besin değerleri bu tabloda yer almakta. Bunları ekranda görebilirsiniz. İçindekilere baktığımızda bizim vücudumuza yabancı ve zararlı olabilecek moleküller şunlardır. Palm yağı, kolza yağı, glukoz şurubu, dekstroz, apidik asit, sodyum alginat, potasyum sorbat, sodyum metabisülfit, maltodekstrin, sodyum bikarbonat, kuru ve toz haline getirilmiş ürünler ve ekstraklar, tatlandırıcılar. Gördüğünüz gibi ürünlerin çoğu kimyasal ve endüstriyel hale getirilmiş ürünlerdir. Evet sevgili dostlar, son olarak da
protein barından bahsedeceğim. Bu ürünün kutusuna bakıldığında vejeteryanlar için uygun olduğu, yine ticaret açısından değerlendirildiğinde fair trade yani adil ticaretle satın alıp satılan kakao, yüksek lif etkisi ve içinde koruyucu madde olmadığı yazılıyor. Yine diğer ürünlerde olduğu gibi her 100 gramında içinde bulunan günlük alınması gereken ürünlerin, moleküllerin değerleri kutu üzerinde yazmakta. Peki şimdi içindekilere bakalım. Vücudumuza yabancı ve zararlı olan neler var? Aslında içindeki ürünlerin çoğu kimyasal ve endüstriyel ürünler. Yine bu son ürünle ilgili içindekiler kısmını ekranda görebilirsiniz. Şimdi bir de genel olarak vücudumuza günlük olarak hangi besinleri ne kadar miktarla almamız gerekiyor? Onu kısaca gözden geçirelim. Bunlar tabii kişiden kişiye değişebilir. Sağlık ve hastalıkta değişebilir. Çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı da değişebilir. Ancak 70 kilogram ağırlığındaki erişkinin alması gerekenleri ben burada sizlere basitçe ve kısaca sunmak istiyorum. Günde 2000 kilokalori alınmalı. Protein miktarı 70-75 gram arasında olmalı. Karbonhidrat ortalama 90 gram olmalı. Bu total karbonhidratı gösteriyor. Yağın büyük çoğunluğu doymamış yağ asitinden yapılmış olmalı ve 70 gram civarında olmalı. Tuz 6 gramı aşmamalı ve sofra tuzu olmamalı. Bunun yerine deniz tuzu veya Himalaya tuzu, pembe tuz kullanılabilir. Yine lif oranı 25-30 gram civarında olmalı. Evet sevgili dostlar, biz atıştırmalıkların yararlı olduğunu düşünmüyoruz. Ancak çok uzun zaman aralıklarında belki bu ürünler zaman zaman kullanılabilir. Hepten bundan uzaklaşmamız maalesef mümkün değil. Sonuçta karar sizlerin. Eğer atıştırmalık alacaksak lütfen doğal atıştırmalıkları tercih edin. Endüstriyel olanlardan, işlenmiş olan ürünlerden uzak durun. Size benim son tavsiyem budur. Ve çocuklarınızı bu konuda bebeklikten itibaren, çocukluktan itibaren eğitmeye başlayın. Evet sevgili dostlarım, doğal beslenmeniz umuduyla bu haftalıkta bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.